sevgili 12 burç. Hemen başlıyoruz sevgili koç ve yükselen koçlarla. Bakalım bu hafta sizlere neler getirecek? Yıldızlarınıza bir bakalım. İnşallah şans, bolluk, bereket yakanızdan düşmesin. Aşk, para 3'er yıldız. Sağlık ve eğitimde 5'er yıldız vermişsin Mineciğim. Evet, şimdi biraz neden böyle oldu onları anlatayım. Öncelikle koçlar artık bu Venüs yengeç enerjisiyle beraber Mars da boğaya geçiyor. Artık hayatta ve ilişkilerde bir ciddiyet arayışına girecekler. Yani diyecekler ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. İlişkilerin beni sömürmesinden veya karşımdaki insanın beni oyalamasından bıktım diyecekler. Bu evlilik birliği içinde de olabilir, yalnız koçlar için de olabilir. Koçlar ciddiyet isteyecekler. Koçlar hayatın gerçeklerine uyanmak ve yanındakilerin de uyanmasını isteyecekler. Dolayısıyla koç burçları bu hafta daha kararlı, daha ciddi, özellikle ilişkilerde flörtözlüğü değil ya da ne bileyim böyle sürekli muhabbet edelim, keyif yapalım değil de ya benim gerçekten sırtımı yaslayacak, ev gibi hissettirecek, yuva gibi hissettirecek birine ihtiyacım var. Şimdi bu zamanda da yuva kurmak kolay değil. Benimle bunu göğüsleyebilecek, hayatın gerçekleriyle beraber beni kabul edebilecek birine ihtiyacım var. Bu duygu koçlarda çok güçlenebilir. Öncelikle sevgili koçlar, yönetici gezegeniniz olmasına rağmen size iflah etmeyen Mars'tan bir tık kurtuluyorsunuz. Çünkü Mars birazcık çılgın bir baba. Kendi evindeydi, Koç burcu kendi yönettiği yer, ama koçları da çok yormuş ve çok koşturmuş olabilir. Özellikle Nisan ayından şöyle baktığımız zaman bayağı bir yorulmuş, yıpranmış, stres yapmış olabilirsiniz. Ya da birçok şeyle bir arada uğraşmış, kendinizi adeta böyle bir bordo bereli gibi hissetmiş olabilirsiniz. Şimdi 19 Mayıs gününe kadar bir sabredin. Sonra Mars sizin burcunuzdan bir çıksın. Bugünlerde enerjiniz düşükse, mutsuzsanız, kendinizi yorgun hissediyorsanız ya da savaşmaktan yorulduysanız bunların hepsi çok normal. Ve Mars'ın size tabii ki eksileri kadar artıları da oldu. Belki de iş yoğunluğunuzu arttırdı, hayat meşgalenizi arttırdı. Belki de yapmak istediğiniz ama yapmadığınız işlerinizi yapmanız için sizi birazcık da teşvik etti. Şimdi boğaya geçtiği zaman koçlar daha çok para konularını kafaya takıp mücadele edecekler. Yönetici gezegeniniz boğadayken siz biraz daha keyifçi, yemeğe düşkün, uykuya düşkün, çok yoruldum ya sanki üstümden bir dağ kalktı, ben biraz dinlenmek istiyorum havasında olabilirsiniz. Ancak maddi konular buna çok da izin vermeyecek. Para kazanmak, birikim yapmak, yatırım yapmak veya var olan paranızı değerlendirmek ya da para kazanmak için biraz daha mücadele etmeniz gerekebilir. Biraz daha maddi konularda risk alırken ayağınız geri geri gidebilir bu defa. Koçlar çok gözü kara insanlardır. Çok cömerttirler. Bazen bu cömert müsrifliğe bile ulaşabilir. Yani böyle dünya malında çok gözleri yok. Onlar eğlencesindeler işin. Gerçekten. Ama bu haftadan itibaren gerçekten şunu düşünmeye başlayabilir. Ya ben paramı idareli harcayayım. Para bana lazım. İşte paramı nasıl yapsam, nasıl etsem. Yani çok uzun süre, bir 2 aya yakın bir süre maddi konular sizin için biraz daha önemli olacak ve buna çok tutunacaksınız. Ve bu haftadan itibaren gelişen açılarla özellikle ayın 26'sına kadar, hatta şöyle söyleyeyim, Haziran ayında buna dahil edeceğiz. Çünkü Haziran'da da yine benzer gök olayları yaşanacak. Sizin için hayatınızı yapılandırmak, ilişkilerinizi yapılandırmak, bundan sonra gideceğiniz yöne karar vermek için çok güzel bir zaman olacak. Harika. Yani bir böyle ölü toprağını üstünüzden atıp akıllı düşünüp ya artık hayatın gerçeklerine bakmalıyım, kendimi güvenceye ve garantiye almalıyım diyeceğiniz bir zaman dilimi olacak. Ve gerçekten hayatta bir inşaatı nasıl başlatırsın ki, gerçekten inşaat başlatanlar da olabilir. Bir inşaatı nasıl başlatırsanız işinizi, aşkınızı, hayatınızı o inşaatın başlaması gibi planladığınız ve projelendirdiğiniz bir süreç olacak. Bu da güzel. Şimdi Merkür ve Uranüs 3. evinizde kavuşuyor. Ne kadar çok etki var bak, say say bitmiyor. Evet, koça. Şimdi 3. ev sizin kardeşler, yakın çevre, akraba, iletişim, bilişim, düşünce, bütün bu iletişimle ilgili her şeyi anlattığı için bu çok harika. Birçok fırsatla karşılaşabilirsiniz. Sınav başarılarınız çok yükselebilir. Çok güzel sürpriz teklifler alabilirsiniz. Ancak yakın çevrede akrabalarla ilgili şok edici haberler, dedikodular, bitmek bilmeyen tartışmalar, ikiyüzlü insanlara, herkese mavi boncuk dağıtıp ona ayrı buna ayrı konuşan kişilere de dikkat etmeniz gerekiyor. Sosyal medya, internet üzerinde çok başarılı olabileceğiniz bir süreç, ama eğer düşüncesizce hareket ederseniz problem de yaşayabilirsiniz. Çünkü bu hızı herkes tolere edemez. Sevgili koçlar. Evet, özel ilişkilerinde ne demişsin? Özel ilişkilerde biraz 22 Mayıs'a dikkat etsinler. Çünkü bugün aileyle eş arasında sıkışıp kalma, ailevi konularda ulaşabilecek problemler, emlak sorunları, kiralama vesaire sorunları olabilir. Ancak ne olursa olsun bu geçici bir açı. Önümüzdeki süreç koçların yuva kurması, evlenmesi, ev alması, ev kiralaması, aile içi meseleleri bir şekilde sevgiyle çözmesi için destekleyici. Ama 22 Mayıs günü
kimin için gereksiz fedakarlık yapıp kendinden çok taviz verdiği gerçeğine uyanabilir. Kimin onu sömürdüğü gerçeğine uyanabilir. Bu da koçların bir uyanış yaşamasına neden olabilir. Aile içinde veya yakın çevre ilişkilerinde biraz böyle fazla fedakarlık ettiği noktaları görebilir. Onun için benim koçlara tavsiyem şu: kim olursa olsun, sizin dışınızda kim olursa olsun, lütfen kimseyi gözünüzde çok büyütüp bu da bana bunu yapmaz demeyin. Çünkü bu hafta özellikle 22 Mayıs'ta bunun tersini düşünmeye başlayabilirsiniz. Ne zaman bu da bana bunu yapmaz dersen zaten yapar. Yani insandır, şaşar beşer, herkes her şeyi yapabilir. Koçlar için de inşallah güzel bir dönem diliyorum. Öyle güzel bir döneme girin ki ummadığınız kapılar açılsın koçlar size. Ummadığınız taş baş yarmasın. Yerden güzel bereketler, paralar aksın. Ya ben bu işin içinden çıkamıyorum dediğiniz anda Hızır Aleyhisselam'ın o güzel mucizesi size yetişsin inşallah. Amin, Tüm güzel güzel dua. dileklerimi size gönderiyorum. Evet. Böyle herkese bir niyet bugün okuyayım. İçimden geldi. Her Eyvallah. burca bir niyetle inşallah devam Eyvallah. edelim. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, şimdi sıra sizde. Bakalım bu hafta sizlere neler getirecek? Mars boğaya mı geçiyor demiştin? Evet, Mars boğaya geçiyor. Neler var peki boğada? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Mars boğayla uyuşan bir alan değil. Yani Mars gezegeni boğa burcuyla çok uyuşan bir alan değil. Çünkü boğa Venüs'ün alanı. Sevgi, konfor, yeme, içme, keyif, zevk, sanat, estetik kaygılar, bunların hepsi boğa burcunda var. Mars'ta bir savaş gezegeni. Yani sevgi ve barış gezegeninin yönettiği yere mücadele ve savaş gezegeni geliyor. Tabii ki bunun olumlu tarafları var. Önce oradan başlayalım. Sevgili boğalar, yaza fit girmek için önünüzde bir fırsat var. Mars sizi harekete geçirmek istiyor. O yataktan kalk, erkenden sporunu yap, harekete geç. İşte vücudundan toksinlerini at, boğazını tut. Burada Mars'ın insanı öfkelendiren, sabırsızlaştıran bir tarafı da olduğu için sinirlenip çikolataya falan yemeğe abanmamaya dikkat edin. Evet. Bu arada her boğa burcu böyle olacak diye bir şey yok ama ekseriyetle boğalar yeme içme konularında hem gurmedirler hem de severler. Dolayısıyla boğaların böyle birazcık boğazlarını tutmaları gerekiyor. Mesela şey de olabilir. Yediğiniz bir şey size yaramıyorsa bunu tespit edebilirsiniz. Özellikle şöyle bir, sizde tiroid hormonlarınıza, işte boynunuzda, boğazınızda bir takım nodüller, bir şeyler varsa onlara bu süreçte baktırabilir. Hatta bunların ameliyatları bile gerçekleşebilir eğer ileri derecede sorunları yaşayanlar varsa. Boğalar birazcık şunu yapmalı: sabırlı olmalı ama aşırı da böyle ne derler, kin biriktirmemeli, öfke biriktirmemeli. Neden derseniz, çünkü Mars boğada kızgın boğa gibidir hakikaten. Öfkeyi biriktirir, sonra da o öfkenin önünü hiç kimse alamaz. Patlar. Dolayısıyla boğalar çok uzun zamandır sabrettikleri konularda artık birilerine gerçekten kükremeye başlayabilirler, bağırıp çağırmaya, kızmaya başlayabilirler. Bunu dengelemeniz çok önemli. Eğer bütün arızalar sizi bulsun istemiyorsanız, enerjinizi, gücünüzü, her şeyinizi kendinize yönlendirin. Önce kendinizde arayın. Mesela bu süreçte karşınıza çıkıp kavga ve arıza çıkaran insanlar belki de size bir aynalama yapıyor olabilirler. İçinizde bastırdığınız ve tuttuğunuz duyguları size işaret ediyor olabilirler. Bunu da görmezden gelmeyin sevgili boğalar. Sonuç olarak Mars sizi birazcık bu süreçte bordo bereli yapacak. Çaktırmadan askerlik yapıyor gibi hissedebilirsiniz. Hakikaten bu arada şaka değil, bazı boğalarda askere gider bu arada. Askerlik zamanı gelmiştir. Bu çünkü bir askeri bir enerji. Evet. Kimisi bunu evde işte bebek bakımıyla ilgili sabah kalk gece uyuma yapar. Kimisi gerçekten vatani görevini yapar. Ama sonuçta ruhunda bir bordo bereli hissiyatını yaşarsın. O görev bilinciyle. O öyle hareket Evet. etmek zorunda kalırsın. Daha az uyumak, daha çok çalışmak da buna dahil. Şimdi para konularında son derece şanslılar. Kimler daha çok şanslı? Bu hafta biraz bundan bahsedeceğim. Teknolojiyi çok etkin kullananlar, sosyal medyayı, interneti çok etkin kullananlar, aklını, fikrini, konuşmasını ve konuşma kabiliyetlerini çok etkin kullananlar, eğitim, haberleşme, iletişim alanında ya da teknoloji alanında çalışan boğalar için müthiş şanslı bir zaman. Gelirlerini çok ciddi bir şekilde 2'ye 3'e katlayabilecekleri bir süreçten geçiyorlar. Harika. Benim parayla ilgili sorunum var, kazanamıyorum, edemiyorum diyenler mutlaka ek işler baksınlar. Çünkü bu İkizler Burcu'nun doğasındaki o ikilik hakikaten bazen çift kısmet gibi de çalışabiliyor. Bunu çok defa müşahede ettim. Nasıl yani? Mesela işte bir işi vardır, bir ek iş bulur, o ek işle beraber daha da güzel para kazanmaya başlar. İnşallah. Lütfen teknolojiyi hayatınıza dahil edin. Bakın bu hafta ve bundan sonraki çok uzun yıllar boyunca artık teknolojiyi, yeniyi, geleceği, güncel bilgileri, güncel haberleri, güncel gelişmeleri takip edenler daha başarılı olurlar. Hem işlerinde hem genel olarak Bu kaçınılmaz hayatlarında. artık, değil Artık mi? bu kaçınılmaz. Hele ki bu hafta bunun adeta böyle ciddi bir startı gibi. Yani bugüne kadar ben bunu elimle yapıyordum ama hayır, artık bir cihaz almalıyım. Veya bugüne kadar ben bunu
kendi başıma yapıyordum ama benim yaptığım işi 5 kişilikmiş gibi yapacak olan bir cihaz varsa ben artık buna hayır dememeliyim. Boğalar bu konuda fikirlerinizi güncellemeniz gerekmekte. Bunun ötesinde Mars'ın sizi yorma ihtimaline karşı yine de sağlığınıza dikkat edin. Çünkü Mars da biraz insanı yorabilen, ateşli hastalıklara veya bağışıklıkla ilgili sorunlara sebebiyet verebilen bir yerleşimde olacak. Dolayısıyla dikkat etmeniz lazım. Kilo vermek, spora başlamak, diyet yapmak için son derece çalışkansınız. Maddi şanslısınız. Maddi konularda da bu hafta çok şanslısınız. Fakat özellikle 22 Mayıs günü yakın çevrenizde birileriyle ilgili ben bunu fazla gözümde büyütmüşüm, fazla değer vermişim diyeceğiniz bir olay yaşanabilir. Kardeşler, akrabalar, yakın çevre ilişkilerine dikkat etmek lazım. Bir de duyduğunuz her şeye hemen inanıp insanların üstüne çizik atmayın. Bu çok önemli. Çünkü yanlış bilgi, yalan bilgi, dedikodu gelebilir kulağınıza. Bu dedikodulara göre hareket etmemenizde yarar olduğunu düşünüyorum. Galyana gelmesinler. Bazen çünkü böyle şeyler olabiliyor gerçekten hayatta. Hemen ani fevri kararlar vermesin sevgili boğalar. Vallahi sevgili boğalar, hayatınızda öyle güzel açılımlar olsun ki ya ben yönümü bulamıyorum dediğiniz anda öyle bir yol çıksın ki karşınıza, ya Rabbi şükür deyin. Valla içimden geldi. Böyle her burca bu niyetlerimi söyleyeceğim. İnşallah her şey gönlünüze göre olsun. Şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere, bakalım ikizlerin hayatında neler oluyor, neler bitiyor. 16 Mayıs'ta bir yeni ayımız vardı. Etkisi sürüyor. Hatta herhalde birkaç ay daha sürecek gibi, değil mi bu yeni ayın etkileri? Birkaç ay sürmeyecek de Ne kadar? 15 gün çok net hissedilir. Çünkü şöyle, yeni ay dolunay, yeni ay dolunay hepsi birbirine hazırlar, besler, hazırlar, besler. Konuları böyle yayarak gider. Özellikle ay sonuna kadar, 31 Mayıs'a kadar orada bir çünkü yay dolunayı var. Hatta şöyle söyleyeyim, 28-29'una kadar hala bu etki hissederiz. Sonra artık bayağı bir yay dolunayının etkileri girmeye başlar. Ama bu ne demektir işte? 16 Mayıs'tan itibaren önümüzdeki yaklaşık 15 gün konu hep para, güvenlik, konfor olmaya başlar. İkizler için de mi öyle? İkizler için de öyle ama ikizler için biraz işin içine sağlık da giriyor, huzur da giriyor. Böyle ikilemler, çetrefilli düşünceler, kafayı çok yorma gibi konular da giriyor. Şimdi ikizler burçları bu hafta bir kere son derece aslında şanslılar. Ancak şöyle bir detay var. Eğer siz bir yükselen ikizlerseniz, Mars 12. evinizde yerleşeceği için nasıl biliyor musun? Önümüzdeki süreç sizin için şöyle bir 2 aya baktığımda maddi manevi hem çok başarılı hem de rüzgarı arkanıza tam olarak aldığınız bir süreç. Süper. Yani bugüne kadar akmayan işler, akmayan konular, konuşmak istemiyorum, ilgilenmek istemiyorum dediğiniz şeyleri hızlı bir şekilde çözüp halledebilirsiniz. Uzun zamandır üstünde durduğunuz, çalıştığınız işler, projeler, bilgiler, belgeler, haberler bu hafta itibariyle çok hızlı bir şekilde gelmeye başlayabilir. Şu gün bile, bugün mesela bana desen ki 12 burç içinde hayatıyla ilgili çok önemli kararları hangi burç alır? Evet. Sadece ikizler burcu. Allah Allah. Bugün öyle bir etki var ki ikizlerde, dış görünüşüyle ilgili, hayatıyla ilgili bundan sonra böyle olacak diye çok net kararlar alabilir. Ve çok net bir şekilde ben artık bunu istemiyorum ve ben bu yola doğru gidiyorum diyebilir. Bu ülkesi, şehri, ilişkisi, işi, ailesi her konuda olabilir. İkizler burçlarının önlerini çok net görecekleri ve hızlı bir şekilde yaşamlarında bir şeylerin ilerleyeceği bir süreç. Kararsız olanlar, karar veremeyenler, bir şeyin içinden çıkmak istiyorum ama tam nasıl çıkacağımı da bilmiyorum diyenler bu hafta o yönü hani böyle ilahi bir dokunuşla bulabilirler. Ya ben bunun işin içinden çıkamıyordum ama galiba bunu yapmak zorunda kalacağım. Hani bazen bir şeyden kaçtıkça hayat bizi ona zorlar ya, sonra biz onu yaparız ve evet demek bu olması gerekiyormuş. O yüzden bu kadar buraya itilmişim deriz. Bir farkındalıkla başlayacaklar ikizler burçları. Öncelikle para konularında bu hafta aslında şansınız açılacak. Ancak bir engeliniz var 22 Mayıs'ta. Bu hafta para kayıplarına, hırsızlıklara ve dolandırıcılıklara çok dikkat etmelisiniz. Yanlış bir yatırım yapmamaya veya para konusunda hatalar yapmamaya çok dikkat etmelisiniz. Nasıl bir şey? Venüs sizin burcunuza geçiyor ve Venüs yengeçte sizin para alanlarınızla ilgili aslında güzel bir etki verecek. Fakat önümüzde Venüs'ün biraz tabii ki Neptün ve Satürn'le sert açıları var. Bu da bizim için şöyle bir uyarı. Parana dikkat et. Yani gelirken onu nasıl yatırım yapacağına dikkat et. Birikimlerine dikkat et. Veya parayı sahiplenme kaygısı ve korkusuyla hata yapmamaya çalış. Biraz böyle çünkü Venüs yengeçte alıcı, kapsayıcı, tutucu bir hava da var. Dolayısıyla böyle hani param gitmesin, kaybederim falan korkularını da bir kenara bırakıp parayı doğru yönetmek gereken. Her şey, şöyle söyleyeyim, yani en az bir 10 gün sizden rica edeceğim. Bilmediğiniz yatırımlara falan girmeyin. Parayla ilgili ani kararlar almamaya çalışın.
Çünkü mesela aile meselelerine çok para harcamak zorunda kalabilir. Ona bir şey diyemem. Annesinin ihtiyacı olur, babasının ihtiyacı olur. Pardon, özür dilerim. İkizler burçları Venüs yengeç etkisiyle en az bu 10 gün biraz böyle aileye harcamak, aile için para harcamak veya ev için para harcamak, yuvası için, evi için harcamak noktasına gelebilir. Bunları da dengelemelerinde yarar var. Çünkü sonra şey olabilir. Evet, bütün paramı anneme vermek zorunda kaldım. Tabii ki o benim annem, canım, ama ben de parasız kaldım duygusu oluşabilir. Veya işte babama vermek zorunda kaldım. Veya işte evde bir arıza çıktı, eve gitti param gibi. Bu 10 gün biraz müsriflik yapmadan yine tabii ki aileye, eve harcayarak buna dikkat etsinler. Ama gerçekten çok hızlı başlangıçlar, hızlı sürprizler, önemli gelişmeler olacaktır hayatınızda. Allah Bir kere Allah. kendi değerinizi anlayacaksınız. En önemli şeyin hayatta ne olduğu gerçeğine uyanacaksınız. Mesela ailem, ben, birinci derece yakınlarım ya da işte ben kimlere önem vermişim ama onlar aslında bu değeri hak etmiyorlarmış. Benim ne kadar değerli davrandığım insanlar bana neden böyle değersiz davranmış? Bu biraz böyle bu şeyleri yaşayabilirsiniz. Özellikle 22 Mayıs'ta ikizler burçları benimsedikleri kadınlar veya aile üyeleriyle ilgili böyle birazcık sen de mi Brutus diyebilirler. Bu da bir gerçek. Hani güzel haberler gelecek dedin ya, bu her alanda gelebilir Her mi? alanda. İş, aşk. Şimdi mesela son 2 aylarına baksınlar. Belge bekliyorlarsa, bilgi bekliyorlarsa, onay bekliyorlarsa, işte pasaport, vize işlemi olur, sınav olur, eğitim olur, hukuki konular olur, işle alakalı konular olur. Vizyonlarını böyle geliştirmek istiyorlardır, bir eğitim almak istiyorlardır, seyahate çıkmak istiyorlardır. Bütün bunlarla ilgili çok hızlı haberler gelebilir ama sadece bu da değil. İlişkilerle ilgili kafalarını bulandıran, mesela işte şu 2 ayda boşanan ikizler varsa, aldatılan ikizler varsa, kalbi kırılan ikizler varsa, içine kapanan ikizler varsa, sürekli arkasından konuşulan ikizler varsa, mental olarak çöken ikizler varsa, bu hafta itibariyle hayırdır ya, Ne oluyor? hayırdır, sağlara geri döndü. Öyle Ağzına mi? gelebilir. Yani gerçekten ikizler burçları öyle mi, ben yokken iyi at koşturmuşsunuz arkamdan deyip bu hafta ikizler burçları Dönüyorum artık şey gibi düşün, sahalara. öksüz kalmışlardı, ana babaları geldi. Evet. Artık hadi bakalım görüşelim diye böyle Peki, güçlenecekleri bir güzelmiş. süreç ama biraz tiroidler yine. Niye tiroid diyoruz sürekli? Mars boğa süreci, onların da 12. evi. Tiroidler, boyun boğaz sorunları. Genel olarak sağlıklarına yine de dikkat etsinler. İçlerinde bir sıkıntı olsa da tam gaz, parıl parıl ilerlemeye devam Ay edecekler. harika ikizler, muhteşemsiniz. Öyle güzel haberler alın ki havaları sevinçten böyle zıplayın inşallah. Bu güzel haberler size başka daha güzel Bu kapılar arada Marilyn açsın. Monroe da ikizler. Marilyn Monroe mu ikizler? Güzel kadınlardan devam ediyoruz. En güzel kadınlar ikizler dedik. 12 burç ekran başına diyorum çünkü çok önemli bilgiler paylaşacak bu haftayla ilgili sevgili astrolog Mine Ölmez. Burçları tek tek geçiyoruz. Uzun uzun anlatıyor. Doya doya. Böyle anlata anlata. O kadar güzel anlatıyorsun ki Mineciğim. Vallahi ilmine bilmine sağlık diyorum. Sevgili yengeçler, sizde sıra. Bakalım yengeçleri bu hafta neler bekliyor? Aşkta, parada, sağlıkta, yıldızlarınız ne durumda? Fena da değil. 3'er, 4'er yıldız vermiş Mineciğim. Neye göre verdin Yine de Mine? bir başlarken şöyle başlamak istiyorum yengece. A canım yengeç, neler vay, çektin? Neler çekti? Ya Neler çekti yengeçler, neden? neden? Çünkü Venüs bu hafta yengeç burcuna geçiyor. Bu müthiş bir haber. Çok güzel bir haber. Neden? Çünkü Venüs yengeç burcunun doğasıyla gerçekten uyum sağlayabilir. Ve Venüs hangi burca geçerse o burcun mensuplarına müthiş bir parlaklık, cilt güzelliği, çekicilik getirir. Aa, İlişki getirir, para getirir, aşk getirir. Venüs gerçekten iyicil bir gezegendir ve hangi burca transit yapıyorsa, özellikle yükselen yengeçseniz mesela 1. evinize gelecek, ayağınıza gelecek o güzellikler. Mis gibi. mis. Ancak Venüs'ün 2 tane önünde sıkıntılı açısı var. Biri Neptün ile karesi bu hafta 22 Mayıs'ta. Önümüzdeki günlerde de Satürn'le bir karesi var. Bu ne demek? Kendi yoluma, kendi yuvama, kendi hayatıma giderken, evliysem eşimin ailesi ya da benim kendi aile büyüklerim ya da patronlarım ve otorite figürler ya da resmiyetle ilgili konular benim kendi yoluma gitmemi engelliyor. Beni bloke ediyor. Mesela yengeçler, evli olanlar, kaynana, kayınbaba, kayınvalide, bu sorunları çok yaşayabilirsiniz bu önümüzdeki günlerde. Ya da şu olabilir, örnek veriyorum, siz bir tatil planı yaptınız. Kadıncağız, adamcağız hani kötü insanlar değillerdir belki kayınvalideniz, kayınpederiniz. Ama mesela siz bir tatil planı yaptınız. Tam birisi hasta oldu. Koş bakman lazım. Veya siz tam böyle bir şeye giriştiniz. Ne bileyim, estetik operasyon olacaksınız. Ya da ne bileyim, kendinize bir güzel bir şey planladınız. Bir kutlamanız var, bir şeyiniz var. O sırada çat annen çağırıyor, baban çağırıyor. Patron iş yükünü artırıyor. Biraz böyle, nasıl biliyor musunuz?
güzel ama bedbahtım dediğiniz Eyvah, günler, eyvah. çok güzelim ama çok bedbahtım dediğiniz günler olabilir. Evet. Dolayısıyla böyle bir 10 gün azıcık böyle yengeçleri biraz Güzellik nostaljik. gelmiş ama O neyime? Türkan Şoray'ın gözyaşları Ay. modunda görebiliriz. Türkan Biliyorsun, o da Şoray da yengeç. yengeç. Evet, tam Yengeç bir yengeç kadını. kadını, Çok güzel bir duygusal. kadın. Tam bir gözler gece. Evet. Efendim yengeçlerin o gece gece ıslak gözleri biraz daha ıslak olabilir bugünlerde. Ve buna yenilmek zorunda değilsiniz. Kendiniz, mesela ben de bir yükselen yengecim Hı hı. biliyorsunuz. Ve gerçekten geçen hafta böyle bir ne oluyor falan dedim, yani isyankarca değil de anlamaya çalıştım falan. Hı hı. Bazen hayat üstümüze çok fazla gelebilir. Bu da o süreçlerden birisi. Bazen insanlar bizden çok gereksiz beklentilere girebilirler. Mesela 12. evimizde de şimdi Merkür-Uranüs kavuşum var. Bugün mesela yengeçler, hele de yükselen yengeçler, "Aa, üstüme iyilik sağlık" diyeceğiniz bir şey duyabilirsiniz. Allah Allah. "Aa, yazıklar olsun, ben mi demişim" diyeceğiniz bir şey duyabilirsiniz. Bir dedikodu, arkadan dönen bir söz, birileri sizi çekiştiriyor. Üzerinizde bir takım oyunlar oynuyor, planlar yapıyor olabilir. Hmm. Ben bunun yolunu şöyle buldum bir yükselen yengeç Hı hı. olarak. Konuşmuyorum. Cevap vermiyorum, yorum yapmıyorum. İgnore ediyorsun. Eskiden ne yapıyordum biliyor musun? Anlatma. Başak tarafımda var ya benim. Hı hı. Açıklama, anlatma. Sevgili yengeçler. Yengeç şöyledir. Birisini kırdığını düşündüğü zaman mutlaka gönlünü almak için sorar. "Ben seni kırdım mı?" Hı hı. Eziyet gibi. Başak da sürekli açıklama yapar. "Ben öyle yapmak istemiyorum. Bak gel konuşalım" falan diye. Ben bu ikisiyle çok yıllarca mücadele ettim. O duygusal tarafımla, "Ya bana helal et hakkını, kırdım mı seni?" Hı hı. Öbür tarafım, "Ya işte bak böyle böyle atomlarına ayır." Bunlarla zaman geçmiyormuş. Bu benim kendi tecrübem ama eğer şu anda laftan anlamaz insanların ortasında kaldıysanız, bir aile, bir iş, bir patron, bir mobbing sorununun ortasında kaldıysanız, Hı hı. bazen bir şeyleri doğru insanlarla konuşamıyorsak sırf içimizi boşaltmak için de konuşmamamız gerekiyor. Mesela örnek veriyorum. Akrabalar içerisinde çetrefilli bir durum var. Karışmayın. Hmm. Karışmayın, konuşmayın. Mesela ben öyleyimdir biliyor musun? Akraba sorunu olduğunda beni arayanlar olursa, Evet. kendi ailem olur, öbür taraf kim olursa olsun, uzak akraba olur, yakın akraba olur. Beni diyorum bu konulara lütfen karıştırmayın. Çünkü ben burada ne söylesem olmaz. Hı hı. Siz bunu kendi aranızda çözün. Muhatabı zaten sen Muhatabı değilsin. sen olmadığın konunun içine girme. Sana haksız bir itham yapıldığı zaman belki bir cümleyle, belki hiç cümleyle. Böyle düşünmeniz enteresan. Bitti. Ya inanın bana, hani diyor ya, "Senle oynamıyorum ki ben, bana top atıyorsun." Ben seninle oynamıyorum ki. O topu sana atacak, bir daha atacak, bir daha atacak. Bakacak ki topu karşılayan yok. Sonunda pes edecek. Valla bu kadar konuştuysam bilin ki biraz işiniz zor gibi. Çünkü 12. evinizde hem Güneş hem Merkür yerleşiyor. Bu da ne demek? Sadece kötü anlamdan bakmayalım. Kıskanılabilirsiniz, nazara gelebilirsiniz, enerjiniz düşebilir. Etrafınızda bir takım düşmanlıklar, perde arkasında dönen dedikodular olabilir. Ve ben gerçekten bunu görüyorum. Mesela 15 gün hiçbir şey yok, 20 gün hiçbir şey yok. Bir duyuyorum filanca bana şöyle demiş. Bunu çok yaşadım. Hı hı. Birileri arkanızdan gerçekten konuşabilir. Siz bir şey yapmanıza da gerek yok. Yani mesela yıllar önceki bir mevzu da konuşulabilir. O yüzden bunları kafamıza takmaya hiç Ay gerek yok. konuşsunlar Mine ya. Bunlar Vallahi, bizi ama ilgilendirmez. ağzı olan İkinci kısım, konuşuyor. ruhsal bir iyileşme süreci veya işte bebek tedavisi, çocuk tedavisi, genel olarak bir tedavi, zararlı alışkanlıkları bırakma, hayatınıza yeni bir nefes verme, şifalanma süreciniz olabilir. Doğru rehberlerle, doğru doktorlarla, doğru şifacılarla bu süreçte karşılaşabilirsiniz. Şifacı derken sen de bana şifa olabilirsin. Hı hı. Yani öyle bir insan çıkar ki karşınıza, "Ya bu beni özgürleştirdi, arındırdı sanki, beni bir yolumu açtı" dersiniz. Biraz böyle manevi konulara çekileceğiniz de bir süreç olur. Gizli kalan ne varsa, size bir şey söyleyeyim mi? Çok garip olacak bu örnek ama. Evet. Şu bardak şurada duruyor, altında da bir şey var sizin görmediğiniz. İnanın bardak dile gelesiye onu göreceksiniz. O kadar konuşacak ki gizli şeyler. O kadar önünüze düşecek ki gizli dosyalar, siz bile hayret edeceksiniz. Sonuçta Venüs'ün ışığı sizinle. Az biraz sabırla siz bu köprüyü geçersiniz. Ya Allah ya sabır deyin, hay Allah deyin, ben bunu atlatırım deyin ve atlatın. İnşallah. Çünkü bir taraftan şans, kısmet, bereket, bir kere 2 tane iyicil de sizinle. Venüs bir iyicil, Jüpiter diğer bir iyicil sizinle. Özellikle 20 Mayıs'ı sakın ihmal etmiyorsunuz. Ne yapacaklar? 20 Mayıs sizin gününüz. Hı. 19 Mayıs'tan başlayın, 20 Mayıs'a dahil edin. Dualar, dilekler, ibadet, kimseyle fazla muhatap olmayın. Kendinize dönün ve dualarınızı edin. İşinizi yapın, fazla konuşmayın. Ruhunuza bir çiçekler açtırın o Hı gün. hı. Bunu yapın güzel gül duşlarıyla falan filan. Mis gibi bir enerji sizin için. Ben size söylüyorum, evet, bir zararlılar var etrafınızda ama Allah sizi evelallah korur diye itimat ediyorum. İnşallah Allah hepimizi korusun. Özellikle yengeçler için de zaten ilahi de bir güç devrede, güzel açılarda var. Ev, aile, iş, ilişki hepsinin dengelerine dikkat. Özellikle özel ilişkilerde de dengelere dikkat diye eklemek istedim. Evet. Vallahi İsteyeyim. yengecim,
öyle bir hafta olsun ki senin iç huzurunu hiç kimse bozamasın. O kadar sapasağlam dur ki o huzurunu Ay amin. bozabilecek hiçbir engel karşına çıkmasın. Amin. Bunu niyet ediyorum. Bunu niyaz ediyorum sizler için sevgili yengeçlerim. Şimdi geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Canım aslanlarım, onlar da ne çekti? Aslanlar çok çekti. Evet. Ne yaşıyor şimdi aslan? Aslanlar Aşk çekti peşi ama vermişsin. artık güzel. Güzel Çünkü mi? neden güzel? Hı. Tabii ki yine dikkat etmeleri gereken taraflar var. Biraz böyle çeşitlendirerek anlatmaya çalışıyorum. Benim de bu betimlemelerim yok mu? Şimdi aslanlar bir kere öncelikle Hı hı. çok fazla iletişim, hukuk, eğitim, seyahat sorunu yaşamış olabilirler. Mentallerini bir türlü toparlayamamış. Bir şekilde şu son 2-3 ayda, hatta şöyle söyleyeyim sana, ta yılın başından beri Evet. aslanlar ve yükselen aslanlar, hayattan umudum kalmıyor galiba, vizyonumu geliştiremiyorum, önümü göremiyorum. Yani ben şöyle bir geleceğime baktığımda o istediğim resmi göremiyorum demiş olabilirler. Ümitlerini tüketen insanlarla, ümitlerini tüketen olaylarla, bir takım işte gelmeyen belgeler, geç kalan sevgiler, eşin akrabaları, uzak akrabaların kışkırtmaları, yani böyle çok fazla bloke edildiklerini, önlerinin kapatıldığını, kısıtlandıklarını, örnek veriyorum. Mesela her şey çok iyi gidiyor, notlarınız çok yüksek, bir tane hocayla takıştınız, öğrencisiniz Geçemiyorsun. mesela, geçemiyorsunuz. Veya işte hukuki olarak haklısınız ama bir türlü istediğiniz noktaya gelemiyorsunuz. Veya işte eşinizi çok seviyorsunuz, sevgilinizi çok seviyorsunuz ama kardeşleriyle, akrabalarıyla bir türlü anlaşamıyorsunuz ya da sizi istemiyorlar. Önünüzde hep birileri tarafından, sizi ilgilendirmeyen ama başkaları. Çünkü 9. ev başkalarının düşünceleri, başkalarının bilgileri, başkalarının kararları, başkalarının konuşmaları. Hı hı. Hep başkalarının yüzünden, ya ben neden özgürlük alanımı başkasının iki dudağı arasına bırakmak zorunda kaldım duygusu sizi bayağı bir geriletmiş olabilir. Şimdi Mars Boğa burcuna geçiyor. Yine eşinizin, sevgilinizin ailesiyle geçinemeyebilirsiniz. Yine patronlarınızın baskılarına, aşırı iş yüküne tanık olabilirsiniz. İş yerinizde veya resmi konularda yine bir şeyler zorlanabilir. Ama öte tarafta ne var biliyor musunuz? Hayat sizi resmen sahneye davet ediyor. Diyor ki sen bu mobbingleri, bu olup olmayan işleri bir kenara bırak. Gel sevdiğin dostlarınla gez, dolaş, hayatın için bir şeyler yap. Yani siz önümü göremiyorum derken önünüze bir gül bahçesi çıkabilir. İnşallah. Yeni tanıştığınız insanlar veya eski dostlarınız sizi bu girdaptan çıkarmak için çok büyük destekler verebilirler. Hı hı. Yani bu süreçte aslanlara nimet de, mutluluk da önce dostlarından gelecek, sonra kendi içindeki o güzel ruhundan gelecek. Niye böyle söylüyorum? Aslanlar bu süreçte çok sosyal olacaksınız. Bir sürü arkadaşla tanışacak, karşılaşacak, dostlarınızla bir araya geleceksiniz. Yani şöyle söyleyeyim, Haziran'ın sonuna kadar, hatta Temmuz'un ilk günleri de dahil çok fazla dost meclislerinde bulunabilirsiniz. Düğünlerde, derneklerde, davetlerde, partilerde, kutlamalarda. Hatta birçoğunuz şu an düğün hazırlıkları yapıyor olabilir. Hı hı. Evlenmek istiyor olabilir. Ama bir yandan da içinizde kaliteli alıştığınız bir yalnızlığınız var. Yani mesela Ayşe ile Fatma ile buluşacağım ama Evet. şu an kendimle kahve içmek istiyorum diyebilirsiniz. Değil mi? Özellikle bu süreçte aslanlar çok sevdikleri, güvendikleri ya da güvenmedikleri ama merhamet ettikleri Hı hı. bir özellikle kadın figürle ilgili bir hayal kırıklığı yaşayabilirler. 22 Mayıs'a bir dikkat etsinler. Hı hı. Kız çocuğunuz varsa, kız kardeşiniz varsa, kadın arkadaşlarınızla ilgili aklınızda bir takım soru işaretleri varsa lütfen bunları birazcık iyi değerlendirin. Mesela aslanlar şunu yapmayın. Yanlış yanlıştır. Bazen dostlarımız yanlış yapsa da onların yanında durmamız gerekir. Ben buna okeyim. Evet. Çünkü benim ortaokul dersimdi bu. Benim hep Türkçem 100'dü. Çok başarılıydım. Kompozisyonlarım çok iyiydi, yazıları falan. Ve Türkçe öğretmenim beni çok severdi. Hı hı. Bir gün bir soru sordu. Dedi ki, ben de işte akıllı çocuğum ya güya. Dedi ki bir arkadaşınız dedi kavgaya karıştı dedi. Ama dedi sebebini bilmiyorsun ama dedi sizin dostunuz dedi. Hmm. Ne yaparsınız dedi. Evet. Ben dedim ki öğretmenim ben gider ayırırım. Ay. Yaptıklarının yanlış olduğunu Ay söylerim. küçük mini. Bana böyle yaptı. Hayır dedi, sen gerçek bir dost değilsin dedi. Gerçek bir dost, öğretmenim bana bunu söyledi. Hı hı. Gerçek bir dost dostuyla beraber mücadele edendir dedi. Bana ders. Hiç unutmamışsın Ama bak. aslanlara bu hafta en önemli uyarım şu. Bazı insanlar vardır ki gerçekten çok rezil işlere girerler ve bunu hak etmezler. Bu hafta aldatan, yalan söyleyen, hile yapan biri varsa dostum dediğiniz, Hı hı. tutunduğunuz, lütfen onu şöyle bir karşınıza alın, deyin ki bak seni atmam satmam ama seni onaylamıyorum. Bu yaptıklarını doğru bulmuyorum. Çünkü gerçekten onunla beraber o gizemlerin ve karanlığın içine çekilme ihtimaliniz olabilir. Yanlış yapan insanların yanında en azından hani onu bırakmıyorsanız da yanında da gözükmemeye çalışın. Hmm. Bu çok önemli bir uyarı. Gizli işlerden, gizli ilişkilerden,
platonik aşklardan da kendinizi koruyun. Hiç gerek yok bu sürünmelere. Başkasına ait olan başkasına aittir. Birileri sizi böyle şey yapmaya, kendine çekmeye çalışabilir, ilginizi çekmeye çalışabilir. Yanlış olan, yasak olan, doğru olmayan hiçbir şeyin içine bu hafta yer almayın. Aman aman. Dürüstlüğünüzü bozmayın. Veya siz aldatılıyorsanız bununla da yüzleşebilirsiniz. Bu hafta gerçekten bu anlamda güçlü bir etki olduğunu söyleyebilirim. Evet sevgili aslanlar, Allah öyle bir döneme girin ki bugün döktüğünüz gözyaşları size yarının mutlulukları olsun. Öyle mutluluklar getirsin ki Eyvallah. ya Rabbi şükür diyeceksiniz. Bu O arada yanlış günleri görün ya anlaşılmasın. Rabbi. Çok şanslılar bu hafta. İnşallah. Rüzgarı arkalarına alıyorlar ama yine İyi de ki de o gözyaşları bazı dökmüşüm. hususlar var. İyi ki de o zor zamanları geçirmişim diyeceğiniz o günler inşallah çok yakındır. Sizi seviyorum burçtaşlarım. Geldik şimdi sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Bakalım Başakların hayatında neler oluyor, neler bitiyor. Bu hafta size gökyüzü neler söylüyor? Uyarıları ve tavsiyeleri sevgili Mine verecek bize. Evet, Başaklar bu hafta nihayet parayla ilgili konularda aşırı stresiniz ve aşırı yükleme, ya bugün yarın belki bir son aşırı ödemelerinizi yaparsınız. Sonra yine Satürn orada tabii, yani 2028 Nisan'ına kadar. Biraz Başakların 2028 Nisan'ına kadar evet para konuları olacak. Parayı yetiştirme, işte ödeme, kazanma, işte vergiler, borçlar, ödemeler veya ne bileyim parayı doğru kullanma adına 2 sene boyunca. Başaklar biraz zorlanacaklar. Başaklara tavsiyem bu süreci nasıl iyi geçirebilirler? Paranızı az çok demeden biriktirmeye çalışın ve paranızı bir şekilde nasıl diyeyim, bunu bir iş gibi görün. Sanki paramı çoğaltmak veya paramı korumak, paramı kazanmak benim gerçekten bir ödevim. Ve bunun üzerine gerçekten çalışırsanız çok da karlı çıkabilirsiniz. İşleri usulüne uygun yapın. Vergiler, borçlar, ödemeler, yapılandırma gibi şeylere biraz daha böyle hem öğrenin hem de dikkat edin. Bunun dışında bu hafta en azından 19 Mayıs'tan sonra parayla ilgili aşırı stresiniz, aşırı böyle bir hani son 2 aydır yaşadığınız aşırı yorgunluklar biraz bir geride kalıyor. Size çok para dedim biliyorum çünkü Mars bu alandan geçiyordu ve çok harcatıyordu ya da çok fazla ödeme yapıyordunuz belki ya da parayı çok kovalıyordunuz. İşte bunlar geride kalıyor. Şimdi Mars Boğa'ya geçiyor ve burası sizin 9. eviniz ve dost bir burcunuz. Aslında bunun size avantajları dezavantajlarından daha fazla. Örnek veriyorum, eğitim, iletişim, uluslararası iş ve ilişkiler ve seyahatler konusunda inanılmaz cevval olmak isteyebilirsiniz. Yani ben gezmek istiyorum, ben yeni bilgiler öğrenmek istiyorum, eğitim almak istiyorum. Fakat bazen üşengeçlik de gelebilir. Yani bu üşengeçlikle de bir mücadele vermeniz gerekebilir. İsteğiniz fazla ama buna verecek bir enerjinizin de olması lazım. Bu süreçte sınavlar ve eğitimlerle ilgili çok yorulabilirsiniz, çok koşturabilirsiniz. Ama sabrın sonu selamet olur, boğanın da enerjisi odur. Ne kadar yorulursan yorul, sabır ve sebat ettiğin konuda mutlaka ödülünü alırsın. Yani Başaklar, ders çalışmak, öğrenciyseniz, eğitimleriniz veya işte bir vize işiniz var, pasaport işiniz var, pes etmeyin. Pes etmediğiniz her konunun sonucunu şu 2 ay içerisinde alırsınız. Ama böyle hemen yok istemiyorum, yapamıyorum falan derseniz, demoralize olursanız olmaz. Sabır, sebat ve dikkatle, asla acele etmeden bütün eğitim, iletişim, hukuk, seyahat, her ne işiniz varsa resmi olarak özellikle bunların peşinde durmaya bakın. Bunun dışında bu kadar ikizler geçidi varken gökyüzünde burası sizin kariyer alanınız. En çok bu ay mesela derseniz ki bana Haziran'da en çok kimi konuşuruz? Başakları çok konuşuruz. Başaklar çok göz önünde, toplum önünde olurlar. İkizleri, yayları da konuşacağız elbette ama Başakları bir çok konuşuruz. Çünkü Güneş tam tepenizde, Merkür de tam burada, Uranüs'le birleşiyorlar. Ve bu da şu demek: şaşırtıcı bir iş değişikliği yapabilirsiniz. Şaşırtıcı bir kariyer değişikliği yapabilirsiniz. Bir marka üzerine çalışabilirsiniz. Ya da ne bileyim ben, işinizi geliştirip büyütebilirsiniz. Ama bu süreçte Başaklar başarılı olmak istiyorlarsa teknolojiyi, interneti veya yeni güncel çıkan haberleri, bilgileri, iletişimle alakalı şeyleri çok iyi takip etmeliler. Zaten bu konuda yeteneklisiniz. Ama eski sistemleri biraz güncellemek ve yenilemek iş hayatında çok büyük başarılar elde etmenize neden olabilir. Harika. Ve çok görünür olduğunuz, toplum önüne çok çıktığınız, belki toplum önünde bu ara en çok siz konuşacaksınız. Çok konuşacağınız, çok anlatacağınız bir süreç olabilir. Bir yandan da Başaklar 9. ev eşimin kardeş ve akrabaları, 10. ev eşimin ailesi. Aynı zamanda benim kendi annem, bize göre tabii başka sistemlerde farklı olabilir. Benim ailemle ilgili, patronlarımla ilgili konuları da anlatıyor. Demek ki siz en çok bu ara eşinizin ailesiyle ve akrabalarıyla, kendi ailenizde veya kariyerinizde bu konularla çok konuşacak, çok mücadele edeceksiniz. Eğer eşinizin ailesinde böyle dedikodu seven, kavgacı, sinirli, kinci insanlar varsa, evliyseniz veya
bir ilişkiniz var. Ailesiyle tanışmak istiyorsunuz. Hı hı. Belki çok konuşan, çok eleştiren tipler olabilirler. Biraz onlara dikkat etmeniz lazım. Aile içinde de bir takım konuları çarpıtanlar, abartanlar olabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Öğrenciyseniz hocalarınızla biraz daha iyi geçinmeniz lazım. Ötesine baktığımızda Venüs'ün yengece geçmesi sizin için çok güzel. Fakat bu 10 gün yine biraz işte maddi konularla ilgili önümü göremiyorum. Ha, birden bıçak gibi kesilmeyebilir. Bir de arkadaş ilişkilerinizde bazılarının üzerine çizik atmanız gerekebilir. Hmm. Bu 10 gün içerisinde bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bir de 22 Mayıs'ta özellikle para, arkadaşlıklar, işte miraslar, haklar, bir dostuma güvendim, o beni bu yola çekti diyeceğiniz bir şeyin içinde olmayın. Özellikle maddi konularda risk almayın. Evet, sevgili Başaklar için vallahi her şeyin en güzelini diliyorum. Önünüz çok parlak, kariyer alanınızda özellikle çok güzel etkiler var. Vallahi kim önünüze taş diziyorsa o taşları bir Amin bir ya Rabbel Allah'ın alemin. bertaraf ettiğine şahit olun. Amin. Yolunuzun açık olduğuna şahit olun. İnşallah Amin. O en güzel taşlardan dileklerimi ev örün size kendinize. gönderiyorum. Güzellikler örün. Bak, taşlardan her şeyi yapabilirsin ama önüne taş koymayacağım. Amin. Sevgili Başaklar, sizleri seviyoruz. Şimdi geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Bakalım terazinin aşk hayatında, ilişki, ev, para, kariyer anlamında neleri var? Aşkta, parada, sağlıkta, eğitimde gayet güzel yıldızlarınız var. Onu baştan söyleyeyim. 4'er yıldız, eğitimde 5 yıldız. Daha mı iyi terazi bu hafta? Şimdi teraziden bir kere enerjileri yükseliyor. Bütün bu ikizlerdeki aksiyonlar terazilere çok iyi geliyor. Ve ikizlere yerleşen bütün gezegenlerin karşıt burcundaki, karşı tarafındaki koçla olan olumlu etkileşimleri de yine terazilere iyi geliyor. Ama terazilerin de tabii ki bu hafta dikkat etmesi gereken konular var. Öncelikle artık Mars koçtan çıktığı için sevgilinizle aşırı inatlaşmak, eşinizle aşırı inatlaşmak falan bunlar birazcık geride kalıyor. Fakat kafanıza bir şey takılabilir bu ara. Şu önümüzdeki 2 ay şunu düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum. Örnek sadece. Hı hı. Acaba param olmasaydı da beni sever miydi? Hmm. Acaba işimde bu kadar başarılı olmasaydım da beni sever miydi? Acaba ona bu kadar fedakarlık yapmasaydım da beni sever miydi? Teraziler partnerlerinin bir bencilliğini fark edebilir. Hmm. Yani şunu diyebilir. Beni gerçekten sevdiği için mi hayatımda, yoksa beni kullanışlı mı buluyor? Ay, bu şüphe de çok yer bitirir insanı valla. Böyle bir şüphe içerisine girebilirler. Çünkü buna da neden girebilirler? Eğer eşinizle, sevgilinizle, ortak veya ortağınızla, ortaklıkta olabilir bu. Ortak bir yatırımınız varsa, beraber harcamak istediğiniz bir paranız varsa, birlikte gitmek istediğiniz bir yol, bir hedef varsa, bu hedefte onun sizin kadar istekli olmadığını, onun daha çok kendini düşündüğünü fark edebilirsiniz. Hı hı. Bunu size sözleriyle söylemese de davranışlarıyla gösterebilir. Ve İlişkilerde benim param benim param, senin paran senin paran duygusu terazileri biraz böyle rahatsız edebilir, yıpratabilir. Özellikle çok fedakarlık yapan teraziler birazcık böyle gerçek değerlerini görmediklerini düşünecekleri olaylar yaşayabilirler. Bu ortak işlerle ilgili de olabilir bu arada. Mesela uzun zamandır birinden danışmanlık alıyorsunuz. Örnek veriyorum, psikolojik danışmanlık. Bir takım rehberlikler alıyorsunuz. O kişinin sizi sadece parayla baktığını fark edebilirsiniz mesela. Yani duygusal bir anınızda, ihtiyaç duyduğunuz bir anda size birdenbire profesyonel kimliğiyle yaklaşan danışmanlarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Size hep profesyonel kimliğiyle yaklaşan, iş başka, dostluk başka, kanka diyen bazı ortaklarınızı veya kankalarınızı hayatınızdan çıkartabilirsiniz. Birazcık bunların ötesine geçip teraziler şunu yapacaklar. Ben bambaşka bir yere bakmalıyım. Hmm. Şu an baktığım yerlerde pek de mutlu olmuyorum. Yanı başımda sıkıntılar, ailevi sorunlar. Çünkü Satürn 7. evlerinde, Venüs şimdi tepelerinde, Jüpiter de orada. Bunun onlara hem artları var hem eksileri var. Şu demek bu. Ya ben güzel görünen şeylerin içinde bile hep kölelik yaşıyorum ya. Ya da ne bileyim ben, dışarıdan baksan işte ailesi ne kadar iyi derler ama ben ne kadar zorluklar çekiyorum gibi. Özellikle önümüzdeki 10 gün teraziler eşinizin ailesiyle veya kendi ailenizde veya patronlarınızla kapışmamaya, takışmamaya çok dikkat edin. Annenizle ayrı ilgilenmek, işinizle ayrı ilgilenmek, ailevi konuları ayrı çözmek zorunda kalabilirsiniz. Ve biraz annenizle, aile büyüklerinizle ilgili sorumluluk almak zorunda kalabilirsiniz. Bazı teraziler kendilerini eşlerinin veya sevgililerinin ailesiyle alakalı ya da patron figürlerle alakalı, yönetici figürlerle alakalı baskı altında kalmış ve zorbalanıyor hissedebilirler. Bu 10 gün biraz bunları yaşayabilirsiniz. Ama nihayetinde Venüs burada Jüpiter'le kavuşacak ve siz değerli olduğunuzu, sevildiğinizi, ne bileyim değer gördüğünüzü daha net hissedeceksiniz. Böyle bir süreçten geçiyor olacaksınız. Ne olursa olsun bu geçici bir süreç, onu söyleyeyim. Bu aralar teraziler paranıza, yatırımlarınıza ve harcamanıza çok dikkat ediyorsunuz. Bir miras hakkınız varsa, alacağınız bir para varsa, ödemeniz gereken bir borç varsa
Bunların hepsiyle alakalı da mücadele edeceksiniz ve istediklerinizi alabilirsiniz. Bazı teraziler arsa alabilir, arsa satabilir, elinden mal çıkarabilir, ev çıkarabilir. Bazıları gerçekten ne bileyim ben ekin, tarım gibi şeylere merak sarabilirler. Çünkü burada böyle bir krizi çözmek var ama bunu sabırla çözmek var ve toprakla meşgul olmak Bu var. etkin ne kadar sürecek? Bu sürecek. Bu Haziran ayı da dahil, Haziran sonuna kadar da dahil sürecek bu etki. Uzun sürecek. Fakat teraziler şunu yapabilirler mesela. Özellikle arsası olan teraziler varsa, miras hakkı olan teraziler varsa bununla alakalı avantajlarını iyi araştırsınlar. Bu süreçten nihayetinde karlı çıkabilirler çünkü. Haklarını alabilirler. Boyun boğaz tiroidler terazilerde de hassas. Buralara dikkat etsinler. Birazcık böyle ertelemesinler sağlıklarıyla ilgili konuları bu süreçte. Teraziler için en önemli söyleyeceğim şey şu: rüzgarı arkana alıyorsun. Yanındaki bir şey de arkandaki bir şey de dilerden ziyade sen başka bir tarafa bakmak zorundasın. Sen hayatın tadını nasıl çıkarabileceksen, atıyorum kursa mı gidip nefes alacaksın? Bir evden uzaklaşıp mı nefes alacaksın? Bir eğitime mi başlayıp nefes alacaksın? Veya kendine yeni, vizyonu gelişmiş insanlar, arkadaşlar bulup mu nefes alacaksın? Buna sen karar ver. Ama bir şekilde senin yakın çevrendeki bu rahatsızlıklardan, bu hislerden kurtulup daha uzak, daha fresh, daha ferah bir yere gitmen lazım. Ve bu arada rüzgarı arkana aldın. Bak yine altını çizerek söylüyorum. Her şey sıkıntılı bile olsa sen o sıkıntıların içinden hop diye çıkarsın. Başım alıp nereye gidem? Annemiz bazen der ya, ay başım alıp nereye gitsem buradan Ay benim annem sinirlenince. neler diyordu sadece onu dese. Şimdi terazi örecek. Senin Başım annen de alıp uykudan nereye? uyandınca bağırıyor muydu? Yok bağırmaz ama Benim o gün annem içinde bağırırdı. sinirlenir. Mesela Her şeye annem böyle sinirlenir. zar zor kadıncağız yatağa bulmuş. Anne, anne deyince gerçekten bütün annelerde mi aynı yazılım var? Böyle bir şey olmuş gibi bu kalkarak bağırdığı için Böyle. pişman, vicdan azabı çekmemiz için yapıyorlar. Ay bunu. başımı alıp nereye gitsem? Ay başımı alıp nereye gitsem? Ay hani diyorum hiçbir yere Hiçbir yere gitme. gitmezler. Vallahi bırakmış bir yere gitmezler ama laf budur yani. Allah teraziler için öyle bir döneme girin ki inşallah sizi sadece var olduğunuz için seven, sizi siz olduğunuz için seven bir insanla hayatınızı devam ettirin, birleştirin. Amin diyorum. İnşallah tüm güzel dileklerimi size gönderdim. O güzel ikili ilişkilerinizde düzeltme fırsatı İnşallah yakalayacaksınız terazilerimize. Geldik şimdi sevgili akrep yükselen akreplere. Bakalım akrepleri neler bekliyor bu hafta. Evet. Meraklıyım çünkü aşkta, parada, sağlıkta yine 3'er 4'er yıldız vermişsin. Biraz ikili ilişkilerde mi sıkıntı var? Neden? Çünkü mücadele gezegeni Mars akreplerin 7. evine geçiyor. Tabii ki bunun olumlu anlamları da var, olumsuz tarafları da var. Önce olumlulardan başlamak istiyorum. Bir kere Mars sizin yönetici gezegeniniz ve karşıt burcunuza geçtiği zaman yalnızsanız birileriyle tanışmanızı, ilişki yaşamanızı, hatta boğanın o sağlam tarafıyla beraber ilişki sürdürebilmenize olanak sağlar. Bu iyidir. Fakat bu aralar akrepler, zaten ilişkisi olanlar veya neden hayatımda biri yok diyenler şunu fark edebilir: karşılarına çıkan kişiler acaba çok isteksiz, yaşam enerjisi düşük, kendileri kadar gayretli kişiler değiller mi? Bunu fark edebilirler. Yine akrep ve yükselen akrepler, atıyorum eşiniz, sevgiliniz askere gidebilir. Eşiniz ya da sevgiliniz ufak bir operasyon, bir sağlık stresi atlatabilir. Bununla uğraşıyor olabilirsiniz. Veya işte eşiniz bu ara normalden daha sinirli olabilir. Daha hiçbir şey yapmak istemiyor olabilir. Birazcık eşle, ilişkiyle, partnerle uğraşma ve mücadele etme zamanı. Bu bazen gerçekten bazı çiftlerin arasını feci şekilde bozar, kopartır ilişkiyi. Bazen de mesela ne olur? Eşinin veya sevgilinin iş için yurt dışına gitmesi gerekir. Bir uzak kalırsın, ona stres yaparsın. Veya ne bileyim ben, askere gitmesi gerekir, zorunludur. Bunlar iyi senaryolar bu arada. Bazen de o kadar çok kavga edersin ki ilişkinin sonu gelir. Dolayısıyla akrepler bu ara neyle mücadele edeceğim, kendimi neye odaklayacağım diyorsanız ilişkiler, ortaklıklar, ikili ilişkiler sizin mücadele edeceğiniz ve odaklanacağınız alan olacak. Ne yapabilirsiniz? Hani acıyı söyleyen tatlıyı da söylesin. Ne yapabilirsiniz? Mesela sabırlı olabilirsiniz. Gerçekten karşınızdaki insanın potansiyeli yoksa, yıllardır sizi süründürüyorsa, ya şuradan şunu kalkacaksın, şuraya koyacaksın demekten dilinizde tüy bittiyse daha açık, daha keskin konuşabilirsiniz. Ama şöyle düşünün: ben bu insandan vazgeçemem, beni de seviyor, iyi de bir insan. Ama bu huylarından da hiç hoşlanmıyorum diyorsanız ve bunu konuşarak da çözemiyorsunuz, artık bunları biraz kabule geçmenin zamanı gelmiştir. Kavga ettiğiniz bir şey yaramıyor, ayrılmıyorsunuz da olmaz o iş. Ama ben yok ya, bunu kafamda bitirdim galiba diyorsanız bunu sabırlı, sakin, tane tane bir şekilde anlatın ve gerçekten bir mücadelenin içine girmemeye çalışın. Mars Boğa'da, düşük, zararlı pozisyonda, yani enerjisinin düştüğü bir yerde. Dolayısıyla buradayken böyle savaşmak, kavga etmek filan hani kendini yumruklamaya benzer. Kendine verirsin en büyük zararı.
Buna dikkat edelim. Bazı akrepler eşleri için çok para harcayabilirler. Sevgilileri için, iş ortaklıkları için para harcamaları gerekir. Belki evlilik hazırlığı yapıyor, oraya harcayacak. Biraz böyle eşten ve sevgiliden kaynaklı harcamalar artabilir. İşten ve ortak işlerden kaynaklı harcamalar artabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Peki para konularına baktığımızda bir kere sağlıkta bir rahatlıyorsunuz. Onu da ilave edeyim Şükür. öncelikle. Para konularına baktığımız zaman akreplerin borcu varsa, işte vergisi, kredi borcu, bir şeyleri biriktiyse bununla alakalı harika parlak fikirler ve yapılandırmalar gelebilir. Bazı akrepler farkında olmadan borç yapmış veya bir para konusunda hata yapmış olabilir. Bu hafta bunu öğrenebilir. Böyle bir etki de var. Bazı akrepler ek iş yaparak, ek gelirlerle ve gerçekten hani ya Allah çıkardı bu işi benim karşıma diyecekleri güzel işlerle İnşallah. para kazanabilirler. Yine akreplere şunu söylüyorum. Güncel haberleri takip etsinler. Mesela işte borç kolaylıkları, yapılandırma, bankaların işte ne bileyim işte o işleri anlamadığım işler, finansal işlerinde yeni güncel bilgiler veya işte bir borcunuz var ya da bir mirasınız var almak istiyorsunuz. İnanın bana yeni konular olabilir. Yeni güncel bilgileri takip ederseniz, yeni olana rağbet ederseniz, işinizde teknolojiyi dahil ederseniz, parasal konularda güncel olan ödeme yöntemlerini vesaire yapılandırma yöntemlerini takip ederseniz borçlarla ilgili sorunlarınızı da çözebilirsiniz. Uzun zamandır alamadığınız, istediğiniz bir miras varsa bununla ilgili de sorunlarınızı çözebilirsiniz. Bu anlamda son derece güzel bir zaman dilimi akrepler için. Akrepler çifte şansınız var. Gerçekten bereketiniz çok fazla. Oh. Buradan sadece kimler yararlanamaz? Parayla ilgili konularda yalan söyleyenler, parayla ilgili konularda hakka girenler, parayla ilgili konularda ikili oynayanlar veya parayla ilgili konularda hatalı hamleleri düşüncesizce yapanlar. Onun dışında akreplerin gerçekten bereketlenebileceği ve çok şükür Allah yardım etti bana ya bu nereden çıktı diyebilecekleri maddi fırsatlar gelebilir. Ve paranızın peşine koşturun. Hakkınız varsa aileden miras gidip hakkınızı arayıp güzel bir şekilde hukuki şekilde devlet yoluyla hakkınızı arayıp paranızı pulunuzu mirasınızın almaya bakın, peşine düşmeye bakın. Ama bu aralar gerçekten biraz böyle hayatın şey taraflarıyla da ilgilenebilir. Gizemli konular, gizli konular, gizli kalmış şeyleri ortaya çıkarma güdüsü, yakınlarında hasta filan ameliyat olan varsa onlara koşturma durumu ya da işte paramı nasıl arttıracağım, finansal olarak ne yapmalıyım konusu. Biraz daha böyle ya yapmak zorunda olduğum çok şey var ama ben bunları dosdoğru nasıl yapabilirim soruları akreplerin kafalarını karıştırabilir. Venüs onlara enerji veriyor. 19, 20, 21 Mayıs size 3 gün veriyorum. Bugünlerde dua, dilek kapılarınız son derece açık. Seyahat planlarınız varsa 20 Mayıs'a denk getirebilirsiniz. Eğitim planlarınız varsa 20 Mayıs'a denk getirebilirsiniz. Ayı da takip edin. Ve gerçekten bir ilahi dokunuş da var. Rüyalarınız, sezgileriniz çok güçlü olacak sevgili akrepler. İnşallah o ilahi dokunuş yakanızdan düşmesin sevgili akrepler. Özel hayatınızda özellikle öyle bir huzurlu döneme girin ki daha önce diğerleri neden olmadığını anladım Allah'ım diyeceğiniz bir süreç olsun. Gönlünüzün kalbinizin Öyle birisi ekmeğini gelsin yiyin. ki gidenlere teşekkür et. Aynen öyle. Elden laf alıp satmak işte böyle bir şey. Öyle Ya. her yerde yazıyor. Evet. Elde birisi Ama gelsin çok ki. mantıklı. Doğru. Çok doğru. O yüzden dilimize pelesenk Aynen oldu. öyle, çok doğru. İnşallah herkesin kendi gönlüne göre olsun. Ne diliyorsanız sevgili akreplerimiz. Eyvallah. Geldik şimdi sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayların hayatında neler oluyor, neler değişiyor? Pozitif anlamda güzellikler var mı? Çünkü güzel yıldızlarınız var. Özellikle aşk ve parada 5 ve 4 yıldız vermişsin. Evet, yaylar bir tek bu haftadan itibaren 2 ay boyunca sağlık ve iş konularında birazcık yorulacaklar. Onu söyleyeyim. Fazla iş yükü. Sağlıkla ilgili işte çok koşturmak, kilo vereceğim derdi. Efendim ya da kilo alacağım derdi olan da olabilir bu arada. Öyle bir dert var ki o hepsinden beter. Onu biliyorum. Evet. Arkadaşlarım söylüyor. Kilo vermekte ne var, sen bir de kilo almaya çalışsan falan diyorlar. Zormuş. Olabilir bu arada. Herkes de farklı Olabilir, çalışabilir. Yaylar için böyle beden sağlığı, vücut sağlığı, form tutmak bunlar çok önemli olacak. Birazcık sağlık ve iş alanlarında yorulabilirler. Onu söyleyeyim şimdiden. Baştan önce onu anlatayım. Öncelikle sevgili yaylar. İş hayatınızda fazla koşturduğunuz, fazla yorulduğunuz, fazla iş aldığınız ve üstüne üstlük de canınızın hiçbir şey yapmak istemediği bir süreç olabilir. Yeme düşkünlüğünüzde artış olabilir, tatlı düşkünlüğünüzde artış olabilir. Beslenme ve vücut dengenizi ayarlamak sizin için zor olabilir. Buna dikkat edelim. Bu aralar diyete başlamak, spora başlamak, sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek için yaylar için harika bir zaman. Yaylar, uzun zamandır kilo alamıyorsanız ya da kilo veremiyorsanız tiroid hormonlarınızı baktırın. Bak niye tiroid diyorum mesela. Hep Onu da tiroid söyleyeyim. diyorsun, evet. Sen kimsin, bana yazıyor altına. Hiçbir şey bilmeden şuraya yorum yapanlar sizi Allah'a havale ediyorum. Ama gerçekten
Hiçbir şey bilmiyorlar, yazıyorlar. Sanki ben bir sabah kalkıyorum böyle kafamdan bir Onlara şey takılma uyduruyorum. hayatım. Ya herkes bir şey Takılmıyorum, yazabilir. Allah'a havale ediyorum. Evet. Şimdi yaylara neden tiroid diyorum onu söyleyeyim. Hı. Boğa burcu boyun boğaz bölgesiyle ve gerçekten tiroidle ilgili rahatsızlıklarla çok ilgili. Uzun yıllardır Uranüs buradaydı. Şimdi bir de Mars buraya geliyor. Uranüs zaten gitti, kurtuldunuz. Mesela çok kilo veriyorsunuz. Çok kilo alıyorsunuz. Bir yorgunluk ve halsizlik var. Gidip bir güzel bir baktırın. Hı hı. Hiçbir şey çıkmadı. Size tavsiyem şu olacak. Beslenme alışkanlıklarınızı bu ay değiştirmelisiniz. Mesela tatlı tüketimini, şeker tüketimini, ne bileyim aşırı unlu mamul tüketimini şöyle bir azaltırsanız, doktor kontrolü, ben doktor değilim, doktorunuza sorun, diyetisyeninize danışın. Gerçekten ciddi oranda bunları azaltırsanız bu 2 ayı çok daha rahat ve hafif geçirdiğinizi göreceksiniz. Yani gerçekten doğru olarak neyi yemeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor bunu öğrenin. Mars 6. evden geçerken kişiler gidip tahlil yaptırmalı. Bakmalı, benim neyim var neyim yok, çok önemlidir. Öyle Mesela mi? 6. evinizde bir yeni ay var, dolunay var. Çünkü siz hani başınıza bir şey gelmeden gidip önlem almış oluyorsunuz. Hı hı. Çok paha biçilmez zamandır. Bu hafta gidin güzel bir kan tahlili yaptırın. Bir sorununuz varsa rahatsız edici, bununla ilgili çaresine bakın. İş yükünüz iş yerindeki tembel tipler yüzünden artabilir. Bunlar da sizi ayrıca çileden çıkarabilir. Uzun zamandır iş yerinde sabrettiğiniz konulara ne oluyor bana edasında bir patlama yaşayabilirsiniz. Bunlar dikkat edilesi konularda. Onun dışında her şey güzel gözüküyor. Mük. Harika. Maşallah. Mükemmel. Neden? Çünkü rüzgar arkasına alan burçlardan birisi de siz olacaksınız. Öncelikle yalnız yaylar müthiş böyle fırsatlarla karşılaşabilirler. Evlilik hazırlıkları yapanlar olabilir, aşık olanlar olabilir, ortak işlere başlayanlar olabilir. Biraz daha böyle görünür, Hı hı. konuşulur hale gelebilirsiniz. Ne anlatmak istediğinizi, ne söylemek istediğinizi çok güzel söylediğiniz bir zaman dilimi olabilir. Bunlar çok güzel gözüküyor. Ama yine de ilişkide şu da olabilir. Yalancı bir partner varsa, sürekli karar değiştiren bir partner varsa, güvenemediğiniz bir partner varsa ona da çok açık, sert ve net konuştuğunuz bir hafta olabilir. Bazı yaylar kötü ilişkilerden özgürleşecek. Yalnız olanlar belki yeni insanlarla tanışacaklar. İlişkinizde bugüne kadar çözemediğiniz, size ağır gelen yükleri nihayet partnerinizle konuşup akıllı akıllı çözme şansınız da var. Ama bazılarınız artık iniş çıkışlı tipleri istemedikleri için duyguları çok rüzgarlı. Kendileri de böyle hissedebilir bu arada. Hmm. Ya ben bunu seviyor muyum, sevmiyor muyum bilmiyorum. Bazen çok seviyorum, bazen nefret ediyorum. Ne yapacağım Oo. bilmiyorum. Böyle bir yaylar için özgür olmak, kendi yolundan gitmek, o kanatlarını takıp nihayet uçmak her şeyin önüne geçecek. Hı hı. Sizinle beraber uçmayı kabul eden partnerle gideceksiniz. Sizi aşağı çekmeye çalışan partneri bırakacaksınız. Haberiniz olsun. Ama bu süreç ne olursa olsun sizin için son derece karlı gözüküyor. İşbirlikleri yapmak, ortaklıklar yapmak, danışmanlıklar almak, partnerle beraber hareket etmek, partnerle beraber eğitime katılmak, gezmek. Bunlar için de harika bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim. Parayla ilgili konularda aslında çok şanslısınız. Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Burası sizin maddi alanlarınızı çok olumlu etkiler. Fakat önümüzdeki 10 gün birazcık bu Venüs'ün yapacağı sert açılardan dolayı, özellikle 22 Mayıs günü, bu hafta için uyaracağım gün, para, yatırımlar, ödemeler, borçlar, dolandırıcılıklar, hatalı yatırımlarla ilgili dikkat etmeniz gerekiyor. Yaylar kafanıza bir şey takıp bu hafta illa bunu yaptıracağım doktora falan diye estetik konularda da acele kararlar vermemeniz gerekiyor. Eğitim, iletişim, ilişkiler, güç sizde. Sadece dediğim gibi biraz bedeni dinleyelim, sağlığımıza baktıralım, Hı hı. tahlilimizi yaptıralım, neyimiz var neyimiz yok bakalım ve vücudumuzdan, hayatımızdan zararlı şeyleri atalım. Onun dışında mükemmel. Çok güzel tavsiyeler verdin. Sağlık her Mükemmel, şeyin canımın başı. içi. Mük dedin. Rüyalarımın burcu Tık yay. tık. Aşkımın burcu. Aşk burcu mu yay? Yo, ben çok seviyorum. Ha, yayı. sen seviyorsun. Valla öyle sürprizlerle karşılaşın ki havalara uçun ve bambaşka bir döneme girdiğinizin farkına varın sevgili yaylar. İnşallah yollarınız hep açık olsun, mutluluklar sizi bulsun, gönlünüze göre olsun her şey. Şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bakalım Oğlak'ın hayatında neler olup neler bitiyor. Yazıyorlar ya, şimdi ben de hadi yorumlara şey yapayım. Aşk istemiyorum bazıları diyor, bazıları da diyor ki ben Oğlak'ım. Aynısını yaşadın değil mi? Evet, aşkı da istiyorum Geçen diyen hafta var. bir tane çok tatlı bir hanım yazmış. Diyor ki o kadar haklı ki diyor. Aşk yazınca kariyer diyorum, kariyer yazınca Evet. aşk diyorum. Evet. Öyle. Öyle ama Oğlaklar, şimdi bir şey söyleyeceğim. Oğlak, Boğa, Başak, bunlar toprak elementi burçlar. Ve Oğlaklar da Hı hı. hayatlarında bir şeyler düzgün gitmiyorsa, ne bileyim aile rızası olmadan sevmek istemez. Güvendiği kişilerin onayını almadığı insanı sevmek istemez. Hani böyle Oğlaklar her şeyi düzgün yaşamak istedikleri için Hı hı. hayatlarında, işlerinde, kariyerlerinde, geleceklerinde, ya onlar şey değil böyle hani soğan ekmeği kırar yeriz.
Aman çocuklar da okula git. Öyle bir şey yok oğlaklarda. Yani oğlaklar şey istiyor. Bu paracılıktan kaynaklı bir şey değil. Ya kardeşim akıllı ol. Hayatını güvenceye al. Dünyanın bin bir türlü hali var. Hadi sen kendini düşünmüyorsun. Çoluk çocuğunu da mı düşünmüyorsun? Sorumluluk sahibi bir burç olduğu için. Öncelikle kariyer demelerinin ya da düzenim düzgün olsun demelerinin sebebi bu. Oğlaklar her zaman duygularından önce mantıklarını dinlemek isterler. Oysa ki çok da duygusal insanlardır. Bu da bir gerçek ve sonuçta kendilerini sömürecek veya enerjisini çekecek hiçbir şeyi de hayatlarında tutmak istemezler. Mantığı seçerler. İki tarafta kalırlarsa mantıklı olanı seçerler. O yüzden öyle söyledik. Aşk hayatlarında bu hafta evet biraz çetrefilli olabilir. Nasıl? Şimdi şöyle, Venüs'ün yengeç burcuna geçmesi Oğlaklar için harika bir şey. Çünkü evlilik, ikili ilişkiler, yuva kurmak anlamında müthiş bir şans verecek. Ama Venüs'ün önümüzde iki tane kötü açısı var. Birisi Neptün'le olan karesi 22 Mayıs'ta, birisi de önümüzdeki haftalarda yaşayacağı Satürn'le olan karesi. Bu ikisini bir araya getirdiğimiz zaman şöyle bir etki meydana geliyor. İlişkilerde dağılmalar, çözülmeler, partnerle soğukluk, sevgisizlik, ara ara bunları yaşayabilirsiniz. Benim oğlaklara tavsiyem şu. Her doğruyu her yerde söylemek doğru bir şey olmayabilir. Biraz bu aralar partnerinizden yana olmanız gerekebilir. Partneriniz sizin kadar güçlü hissetmeyebilir, daha zayıf olabilir, daha duygusal olabilir. Duygusal bir dağılma süreci yaşıyor olabilir. Buna birazcık dikkat etmeniz lazım. Özellikle bu hafta kadınlarla, kız çocuklarıyla, kız arkadaşlarınızla, erkekseniz eşinizle, kadınsanız kendi içinizde ve kız arkadaşlarınızda yine böyle bir duygusal dağılma, kimsem yok benim ya, yalnızım hissi özellikle 22 Mayıs'ta böyle bir sizi etkisi altına alabilir. Ve ondan sonra da sevdiğinizi düşündüğünüz insanlarla ama geçici, altını çizerek söylüyorum, geçici soğukluklar yaşanabilir, geçici soğumalar yaşanabilir. Ben çareyi her hissettiğimi, her bildiğimi, her gördüğümü söylememekte ya da en azından sindire sindire söylemekte buldum. Oğlaklara da bunu tavsiye ediyorum. Sizin 5 ay öncesinden gördüğünüz gerçeği insanlar ancak 5 ay geçtikten sonra görüyorsa o bilgileri onlara bombardıman etmeyin. Bak bu böyle ha, bu böyle ha dediğinizde o sizi anlamayacak. Onu görmesi lazım. Tatlı tatlı söylemeye çalışın, bu önemli. Bunun dışında iş hayatlarıyla ilgili oğlaklara şunu söyleyeyim. Oğlaklar bu hafta bak çok garip bir kehanette bulacağım. Evet. Oğlaklar bu hafta evinize teknolojik bir ürün alabilirsiniz ya da iş yerinize ya da birden fazla ürün. Çünkü oğlakların iş alanlarına öyle bir Uranüs Merkür enerjisi geliyor ki mesela ne bileyim yazıcılar, bilgisayarlar, evdeyseniz işte uzun zamandır almak istediğiniz robotlar bilmem neler. Bu hafta teknolojiyi hem evlerinde hem işlerinde çok etkin kullanacaklar. Bakalım kendinize böyle eşyalar alacak mısınız? Bu bir süpürge, bir robot, elektronik alışverişleri yapacak mısınız? Veya size bunlar hediye gelecek mi bana yazarsınız. Çünkü bu ara iş yerinizde ve günlük hayatınızda teknolojiyi çok net kullanmaya başlıyorsunuz. Örnek veriyorum, birçok oğlak en basiti adım sayar bir saat alabilir. Nefesini, kalp atışlarını dinleyen ne bileyim şey yapanlar var ya, öyle programlar. Onlardan Akıllı birini saat. alabilir. Veya ne bileyim yapay zekayı bir şekilde evine, hayatına, işine dahil edebilir. Bir şekilde kendisini daha iyi hissettirecek uygulamalar yükleyebilir veya bununla alakalı ya bir şekilde teknolojiye para verebilirler bu hafta. Veya evlerinde ve hayatlarında teknolojiyi, güncel haberleri çok net kullanabilirler. Mesela bu hafta oğlaklar da sağlık, spor, diyet konularına yönelsinler. Çünkü 6. ev aynı zamanda bunları da anlatır. Birçok oğlak doktorundan güncel, yeni, önemli bir tedavi protokolü alabilir mesela. Ya da ne bileyim bugüne kadar herkesin bilmediği ama gerçekten kanıtlanmış, onaylanmış güzel bir tedavi, bir sağlık programı sürecine girebilirler. Bakalım oğlakların günlük hayatlarına, sağlıklarına, yaşamlarına ve iş yerlerine teknoloji nasıl dahil Ya benim olacak? de Bana da yazsınlar. Oğlak Stelyumum var ya, şey düşünüyordum ya, şöyle hani şeyler var ya, ışıklı telefonu koyduğun, ışık yapsın diye, fotoğraf çekimi için, video çekimi için daha güzel açı sağlasın diye. İki gündür onu düşünüyorum. Alsam mı, işte bir bakayım sosyal bir şeyden, internetten sipariş vereyim diye. Tam böyle bir şey işte. İşinle ilgili veya işte hayatınla ilgili, senin hayatını kolaylaştırdığını düşüneceğin bir şeyi, teknolojik bir şeyi bu hafta alabilir. Belki birçok şeyi bile alabilir. Evindeki bütün elektronikleri bile yenileyenler olabilir. Bakalım olacak mı? Bir de bu var. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını, günlük hayatı düzenleme, zararlı alışkanlıklardan kurtulma ve zararlı insanlardan, zararlı çalışan, zararlı iş arkadaşı arınmak için mükemmel bir zaman. İş bulmak, iş kurmak, işine teknolojiyi dahil etmek için mükemmel bir zaman. Aşk hayatında ve çocuklarla ilgili konularda çok koşturmacalı olacak. Çocuğu olanlar bu süreçte aşırı koşturabilir. Aşk hayatınızda da böyle, yani her şeyin yükünü de ben çekiyorum. Biraz da şu ne derler o, koala
partnerim kalksa da. Koala. Koala partnerim kalksa da işlere bir baksa diyebilirler. Ama koala öyle bir sarar ki partnerini Bu arada bırakmak aşkta istemez. çok kötü değilsiniz ha oğlaklar. Aşkta da çok kötü değilsiniz falan. Ama Mars birazcık yorabilir. Ne Evet. dedin canım koala? Koala böyle sarar ya ağacı. Böyle bırakmaz. Biraz tembellik tatlı. ondan. Çok tatlı. Çok severim koalaları ama Kirpi gördün mü hiç yakından? evet. Bizim bahçeye geliyor. Kirpi mi? Evet. Sever misin kirpileri? Bayıldım. Ay, beni annemin Sevmedik zamanında ama. kirpi ısırmış. Bacağında Sevmiyorum. bir izi var. Hayır dokunmuyoruz Onun çünkü fobisi var. virüsler Isırabiliyorlarmış. olabiliyormuş haberiniz olsun. Ama Evet. çok tatlı. Ay, Sana dışarıdan ne güzel. mamalar ne ciciler verdim ama çok tatlı. Bir de dikenlerine Ama yaklaş. Yok, Bak benim kaplumbağama ne diyorsun? özellikle çok güzel muhteşem bayıldım. Kaplumbağa benim çok sevdiğim bir Keşke hayvan. benim bahçeme gelse bir kaplumbağa da sevsem. İnşallah gelir. İnşallah. Bahçede olur kaplumbağa. Gel bakalım. Yavaş yavaş gider ama emin adımlarla evini sırtında taşır. Yükünü sırtında Çok taşır. güzel küpen bayıldım. Kaplumbağa. Teşekkür ediyorum. Ben de çok severim. Sembolik olarak da Evet. hayatıma benzetiyorum biraz. Yavaş yavaş ama ağır adımlarla. Helal. Ya kaplumbağa. Eyvallah. Eyvallah. İnşallah. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Vallahi öyle açılımlar yaşayın ki sevgili oğlaklar. Mutluluk buymuş ya deyin. Mutluluk buymuş. Rabbim sizi hep güldürsün. Geldik şimdi Amin. sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında neler oluyor? Bir değişiklik var mı kovaların hayatında? Çünkü galiba bir şeylerin değiştirecekler Canım gibi. kovalar da rüzgarı arkasına alanlardan. Evet. Tekrar söylüyorum. İkizler, teraziler, kovalar. Hayat sizi ne kadar bir sıkıntının içine çekmeye çalışsa da rüzgar sizin sırtınızda. Akabinde koçlar, yaylar, aslanlar yine rüzgar sizin sırtınızda. Eğer duygularınızdan ziyade mantığın sesini gerçekten dinleyebilirseniz bu hafta bu saydığım 6 burcun üzülme şansı yok. Oo. Ama duygusalsanız, bazı şeylere vicdan yapıyorsanız, kendinizi ezdiriyor, biraz da kullandırıyorsanız yani istem dışı da olsa işte bu hafta sizin için de o kadar mükemmel olmayabilir ama yine de şanslısınız, yine de şanslısınız. Evet kovalar. Aşkta 5 yıldız çünkü niye aşk evlerinde aman Allah'ım yarabbim yıldırım aşkları. Ne diyorsun? Bu arada şaka yapmıyorum yıldırım aşkı Hadi ya. gerçekten. Kovalar yıldırım aşkına tutulabilirler. Önümüzdeki uzun bir süreç bu özellikle bu hafta yıldırım aşkına tutulabilirler. Yeni insanlarla tanışabilirler. Çok canlı, enerjik, konuşkan, bilgili, kültürlü, gezmeyi seven insanlarla tanışabilirler. Aa. Birçok kova kişisi kutlamalar, evlilik teklifleri alabilirler. Bu arada 5. ev hediyelerin evi demiştik. Kovalar da teknolojik bir cihaz hediyesi alabilirler bu hafta ya da birilerine böyle bir hediye verebilirler. Ev süpürgesi Bir hanımlar. şekilde süpürgedir, robottur, bir Robottur. şeydir. Yani ne bileyim ben Mutfak robotu. akıllı altındır. Ay akıllı altın mı varmış? Yo. Ne robot alıyorlar Senin kadınlara buluşun. sürekli evi süpürger gibi. Akıllı altın aldık. Akıllı Altın altın diye bir değerinde şey ya varmış git onlarda. kuyumcuya sor deyin. Değil mi? Neyse ondan sonra öyle bir şey yok da ben uydurdum. Ondan sonra böyle hediyeler alabilirsiniz. Özellikle teknolojik hediyeler olabilir bunlar. Ya da birilerine böyle hediyeler verebilirsiniz. Ama sizin için bir kutlama, neşelenme dönemi. Sahne sizi çağırıyor. Gerçekten sahnenin çok önünde olacağınız. Bu arada bunu söylerim bana dedi ki ne sahnesi kuzum köyde. Öyle demeyin herkesin bir sahnesi var. Köyde de köy Kimisi- meydanında sahne Bakın var. ne ruhlar vardır yerde kim diyor yani yerde kimse tanımaz ama gökte şöhretlidir. Kimin ne kadar alim olduğunu, kimin ne kadar veli olduğunu, kimin ne kadar güzel kalbi olduğunu, kimin kaç kişiye iyilik yapacağını kimse bilemez. Köyünüzde de olabilir. Herkesi etrafınıza toplayacağınız bir organizasyon olabilir. Nerede yaşıyor olursanız olun herkesin bir sahnesi vardır. Herkesin yürüdüğü bir yol, bir yürüyüşü, bir endamı vardır. Bu ara yürüyüşünüzle, endamınızla, duruşunuzla, konuşmalarınızla sahnenin önüne çekileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Becerilerinizi, yeteneklerinizi, hobilerinizi meslek haline getirip buradan müthiş paralar da kazanabilirsiniz. Kovalar eğer bir işiniz varsa ve bu işiniz atıl kalıyorsa, çok insan tarafından duyulmuyorsa size tavsiyem mutlaka bu hafta bir sosyal medya hesabı açın. Özellikle 20 Mayıs gününü ve gecesini verdiğim saat 16.25 civarını, 16.24 civarını neyse değerlendirebilirsiniz. Lütfen hatta biraz bekleyin güneş ikizlere geçsin. Siz biraz daha bekleyin 21 Mayıs'tan sonrasını doğru şimdi kovalar için biraz daha öyle. Gerçi fark etmez 20 Mayıs da olur 21 Mayıs da olur ama bu süreç sizi bir şekilde destekliyor. Sosyal medya hesabınızdan duyurular yapın, güzel bir iş hesabı oluşturun, güzel bir web site açın. Kendinizi ve işinizi duyuracak, network'ünüzü kullanacak ve buradan çok güzel paralar kazanabileceksiniz. İnşallah. Gerçekten bir yeteneğiniz var. Mesela devletimizin de böyle şeyleri oluyor biliyorsunuz. Hani katkılar, destekler, iş kuranlar için vesaire, girişimciler için. Bunları araştırabilirsiniz. Bir şekilde sahnenizi ortaya koyacağınız, becerilerinizi ortaya koyacağınız, hobilerinizden para kazanabileceğiniz bir süreç. Bazı kovalar çoluk çocuk işlerinde de şanslı olacaklar. Çocuğunuzun eğitim başarısıyla sevinebildiğiniz, çocuklarınız için koşturmacalar yaptığınız ama bunların tatlı olduğu,
çocuklarla ya da sevdiğinizle beraber tatillere çıkabildiğiniz, biraz daha böyle nasıl diyeyim size, uzakları yakın edeceksiniz siz bir şekilde. Hı hı. Ya işte kısa gezilerle sevdiklerinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu ya da eşinizi, sevgilinizi neyse ya da en sevdiğiniz kişiler kimse onlarla o sevgi çemberi 5. ev. Böyle tatiller, kaçamaklar, geziler yapabilirsiniz. Bu anlamda da çok şanslısınız. Vallahi bu hafta çok güzel Çok kovalarım. güzel vallahi. Hep Bu güzel arada- şeyler anlattın maşallah. Çocuk, bebek, hamilelik haberleri alabilirler bu süreçte. Haziran hatta Temmuz ortalarına kadar bu konuda müthiş şanslısınız. Çocuk haberleri, bebek haberleri, çocuklarla ilgili güzel haberler gelebilir kovalara. Evet, aşk hayatınızda da, sahne ışığınızda da müthiş parladığınız bir hafta olacak. Ama aile meseleleri, taşınma, aile büyükleriyle ilgili zorluklar bir süre daha devam edebilir. Evi düzelttim, taşıdım, ettim filan. Evden uzaklaşmak istiyorum, bir türlü olamıyor falan. Bunlar biraz devam edebilir ama bu haftanın gerçekten en şanslı burçlarından biri. Vallahi harikasınız kovalar. Daha ne Şans diyelim? evinde aksiyonlar Şans canım. evinde aksiyonlar var. Öyle Aksiyon. bir hayatınızı elinize alın ki gerekirse onu kökten değiştirmek için o cesareti bulun kendinizde ve kovalarda zaten bu yollar gayet açık. Mutluluk, baht, şans, her şeyin en iyisi sizin yanınızda olsun. Sevgili kovalarımız. Şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklara. Canım balıklar. Sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü balıklar aşkta, parada, sağlıkta bu haftada yine 4'er, 5'er yıldız almış maşallah burçtaşlarıma. Ne diyorsun balıklara? Balıklar, Mineciğim? canım balıklar, en sevdiğim balıklar. Buradan dedeciğime de bir selam göndereyim. Allah rahmet Belki beni bir eylesin. yerlerden dinliyordur. Balıkları çok seviyorum biliyorsun. Evet. Evet, balıklar bu hafta aşkta, parada 4 yıldız, sağlıkta 5 yıldız, eğitimde 3 yıldız. Neden? Çünkü efendim mücadelenin gezegeni Mars balıkların iletişim alanında. Şimdi konuştuklarına dikkat etmeliler. 10 gün sustum, 11. gün patlatırım dememeliler. Sabırlı düşünmeli, sabırlı konuşmalı, sabırlı hareket etmeli. Ama sabırlı olacağım veya dikkat edeyim diye de bazı fırsatları gözden kaçırmamalı. Bu da var. Mesela balıklar, uzun zamandır düşündüğünüz projeler, işler varsa bunları artık daha fazla hani bekletmek yerine iyi araştırıp, konu üzerinde iyi düşünüp biraz daha böyle işlere, güçlere, projelere, planlara merak sarmanız lazım. Mesela eğer teknolojik bir işiniz varsa, medya, senin gibi reklam sektöründe, eğitim sektöründe, iletişim sektöründe çalışıyorsanız, iletişimin, yazının, çizinin, medyanın, eğitimin olduğu her alandaki veya ticaretle uğraşan balıklara tavsiyem şu olacak: İş yerinizde ve iş hayatınızla ilgili konularda öncelikle kendi gelirlerinizi bir gözden geçirmelisiniz. Mesela bir iş yapacaksınız. Ben bu işte bu kadar verirsem bana ne kadar kalır? Bu para hesaplarını çok iyi yapmaları gerekiyor bir. Veya bir iş teklifi aldınız. Bu teklifi ucuza getirmeyin. Ama çok böyle gözünüz yüksekte de olmasın ama net bir tablo çizin. Deyin ki ben bu işi şu fiyata yapabilirim. Veya ben bu ürünü bu fiyata satabilirim gibi. Bu konularda da çok tavizkar olmamaya çalışın. Öte yandan bir sürü planınızı somut bir şekilde hayata geçirebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Karşınıza birçok teklif, fırsat, işte önemli işler, güçler, trafik koşturmacası çıkabilir. Bu arada araçlarla ilgilenmeniz gerekebilir. İşte araç almak, araç muayenesi, araç tamiri, araç satımı. Bazıları aracını satabilir, yeni bir araç alması gerekebilir. Elektroniklerini yenilemek isteyebilir, değiştirmek isteyebilir, telefonunu değiştirmek isteyebilir mesela. Bunlarla da bir uğraşabilirsiniz. Biraz sağlam adımlarla ilerleyin ama fırsatları da kaçırmamaya bakın. Bunun çok değişik bir dengesi var. Çok düzgün dikkat etmeniz gereken. Hani kestirip atmadan ama kendi değerinizin de altına düşmeden. Bunu çok iyi ayarlamanız lazım. Öte yandan kardeşler, komşular, yakın çevre, akrabalar sizi rahatsız edecek bazı şeyler yapmaya başlayabilirler. Bir komşunuzdan, yakın çevrenizde birinden, yani yeter artık, çok kavgacı, çok gürültücü falan diye rahatsız olabilirsiniz. Yakın çevrenizde, iletişiminizde bu süreçte çok önemli olacak. Bol bol seyahat ettiğiniz, yol yaptığınız, resmi iş ve işlemlerle uğraştığınız bir süreç olabilir. Bu süreçte konuşurken artık böyle çok ağzınızdan böyle ya ben yıllardır buna susuyordum, niye bunu şimdi söyledim diyeceğiniz şeyler çıkabilir. Ona da artık Allah'ın hani takdiri bir şey diyemeyiz. Evet. Ona da Allah'ın takdiri diyebiliriz ancak buna dikkat edelim. Bak ne çıkıyor. demişim, çok güzel. Etrafındakilerin üşengeçliği, rahatlığı ve bencilliği seni çileden çıkarabilir. Ay. Mesela kardeşiniz, akrabanız, konu komşu geliyor, ağlanıyor ama yaptığı hiçbir şey yok. Yeter ama sen de artık diyebilirsin, böyle bir çileden çıkabilirsin. Umursamayan ve sorumluluk almayan yakınlarınla iletişimde zorlanabilirsin. Yani dünya yansa devrilmiş yatıyor bu da ya dediğin tipler varsa onlarla böyle bir yeter artık moduna girebilirsin.
İletişim, eğitim, araç ve elektronikler, seyahatler ve internet işleri bu süreçte seni hem çok yoracak hem de senin hayallerini gerçekleştirmene, somut bir adım atmana destek verecek. Yani mesela ya bir web site açacağım ama üşeniyorum deme. Hı hı. Aç, evet uğraşacaksın ama en iyisini yapacaksın. Ya işte bir iş yapacağım ama emin olamıyorum deme. İyice araştır, o işe gir. Çünkü bu ara senin için ticaret, iletişim ve eğitim alanında, reklam, medya, basın, yayın alanında çok fazla fırsat var. Bunun dışında bir de geriye kalan da etraftakilerin dedikodusu falan filan. Onlar da Onlara da bitmez uğraşırsın. Evet. Bir kere Venüs'ün Yengeç Burcu'na geçmesi balıkları müthiş destekliyor. Çünkü Venüs balığın yücelim yöneticisi. Yani balık da çok rahat eder. Yengeç de balığın dostudur. Dostunun evine yöneticisi gitmiş. Mis gibi bir durum. Fakat 22 Mayıs'ta özellikle parayla ilgili konularda aşırı bir yanılgı riski var. Çok dikkat edin. Aşk, çocuklar, fedakarlık ettiğiniz kişilerle ilgili. Ya işte örnek veriyorum mesela. Yeni tanıştınız, çok tatlı, çok hoş birisi. Siz de bayan, bir kadınsınız, bayan demeyeyim. Kadınsınız, yemeğe gittiniz, hesabı size ödetti falan. Böyle şeyler olabilir. Yeni tanıştığınız insanlara özellikle dikkat edin. Bu arada hesabı kimin ödediğine ben çok önem vermiyorum. Birbirimizi tanıyorsak sorun yok. Erkek öder Ama- hayatım ilk buluşmada. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu tartışmaya %100. kapalı. Şimdi bütün kültürlerde kadın ne kadar güçlü olursa olsun erkekliğin şanındandır. Yani, Erkek öder. Ama zahmet. ben yoksa tanıyorsun, ediyorsun artık 20 yıllık kocan, 10 yıllık sevgilin falan, orada artık kim ödedi, Tabii, kim o de değil. o öder. Ama ilk buluşmada evet öyle olabilir. Bunlara biraz dikkat edin. O başka bir günün konusu olsun. Bu tartışalım, ezikleme yapalım, konuşalım üstüne. Başka bir günün balıkları konusu başka? olsun. Ama balıklar bu hafta ilişkilerle ilgili ve parayla ilgili konularda özellikle 22 Mayıs gününe çok dikkat etmeleri gerekiyor. Önlerinde 2 tane parayla ilgili kritik gün kaldı. Bir 22 Mayıs, bir de önümüzdeki hafta bir gün var. Onu da haftaya söyleyeceğim. Parayla ilgili konularda böyle ufak bir kritiklikleriniz var ama bunlar hemen geçecek. Aşkta, çocuklarla ilgili konularda ve maddi konularda şansınız bu hafta itibariyle açılıyor ama 2 tane dönemeciniz var. Ona dikkat edin lütfen. Eğitim ve iletişim konuları dışında genel olarak bu hafta çok şanslısınız. Ev, emlak, taşınma, kiralama, aile içi komünikasyonla ilgili de son derece şanslısınız. Ailede dedikoduculara, laf çıkaranlara, boş konuşanlara prim vermeyin. Evet, balıklar prim vermeyin. İnşallah böyle hayatınızda milat dediğiniz bir dönem başlasın. Size dünü unutturacak mutluluklar, sürprizler, mucizeler sizi bulsun sevgili balıklar.